Örgü mü dediniz kanalımdan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz tığ işi olarak yapmış olduğum bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak olacak. Paspaslardan seccadelere, yolluklara, halılara, kilimlere varana kadar dilediğiniz her türlü bu tarzda yapacak olduğunuz örgülerde kullanabileceğiniz böyle güzel ve şık bir model arkadaşlarım. Arkası bu şekilde, halı kaydırmazımızın normalde arka tarafını kullanarak yapıyoruz. Ve şöyle bir kalın halı kaydırmaz banyo paspası olarak da geçiyor arkadaşlarım bunlar. 3,5 milim ve 2,5 milim tığlarım var. 2,5'u kenarını çevirirken 3,5'u ise bu yeri yaparken kullanacağım. Ayrıca ip hiç fark etmiyor ama ben bunu yaparken Nako Vals'in şöyle iplerini kullandım. Biri batik arkadaşlarım, diğeri ise düz gördüğünüz gibi. Şimdi hemen kenar kısmından bir miktar anlatarak modelimizin yapımına geçelim arkadaşlarım. Kenarını yaparken dediğim gibi bu iğne tığ kullanmıştım, ince olanı. Bakın şu şekilde halı kaydırmazımın tersini bize bakacak şekilde tutuyorum ve ilk yerden giriş yapıyorum. Şöyle çektim, bağladım önce ipimi. Daha sonra arkadaşlar üzerine alıyorum. Bir tane gidiyorum. İlerliyorum. Sonra üzerine alıp bir tane buraya. Üzerine alıyorum. Bir tane tekrar aynı yere alıp bakın bu şekilde bir görüntü oluyor ve çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bakın bir diğerine geçiyorum. Arada bir tane atlayıp diğerine geçtim. Tekrar o atlamış olduğumdan alıyorum. Tekrar alıyorum ve buradan hepsini birlikte topluyorum. Kenar kısımlarını dilediğiniz her türlü şekilde yapabilirsiniz. Ben bu modelde bu şekilde yaptığım için sizlere de bunu göstermek istedim arkadaşlarım. Bir miktar bundan yapalım. Zaten yapımı kolay bir model arkadaşlarım bu. Bu şekilde ilk sırayı geçiyoruz. Şöyle alalım. Şimdi ilk sırayı bu şekilde yapıp diğer kenara geçtikten sonra eğer bu şekilde açıklıklar varsa arkadaşlar onu da hemen buraya geldikten sonra yaptım yani ben diğer kısmında. O yüzden burada da anlatmak istiyorum. Şöyle arkadaşlarım, bir tane atlayıp diğerinin içerisinden alarak tekrar bir daha geçtim üzerinden ki hiç burada açıklık kalmasın diye. Şöyle köşe kısmını da arkadaşlarım böyle birkaç defa geri dönerseniz orası kapanacaktır. Bunun hiçbir modelimizin akışına uygunsuz bir şey olmuyor. Gayet güzel bir çalışma haline geliyor. Evet, bu kısmı bu şekilde yaptıktan sonra bakın böyle tamamlıyoruz kenarını. Bakın burayı da göstereyim sizlere. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Dediğim gibi farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bu esas modelimizi nasıl yaptığımızı anlatmak istiyorum. Diğer tığımı aldım. Bakın 3,5 olanı. Hemen şu köşeden başlıyorum. Buradan bu şekilde giriş yapıyorum arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra tutunduktan sonra 1, 2, 3 tane gevşek bir şekilde zincir çekiyorum. Ve bakın bir üste geçip buradan giriş yaptım. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Daha sonra üzerine alıyorum. Ve bu yapmış olduğum zincirin içerisinden bakın bu şekilde alıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.'yi arkadaşlar 6 tane içerisinden aldıktan sonra 7.'yi buradan yine giriş yapıyorum. Ve bu şekilde çekiyorum. Bir miktar yükseldikten sonra bu iplerimin hepsinin içerisinden şöyle tığımı geçiriyorum. Ve bakın böyle bir görüntü oluyor. Şimdi burada hemen bu ipimi alıyorum. Bunun battaniye modeli olanları da var arkadaşlar. Şöyle şu şekilde yaptım. Sonra yukarıdan
Bir tanesini atlayıp ikincisinden giriş yapıp üçüncüsünden çıkartıyorum bu şekilde. Ve buraya şu şekilde kaydırarak bağlıyorum. Bakın nasıl güzel bir görüntü ortaya çıktı. Birinci yeri bu şekilde tamamladıktan sonra üzerine tığımın 2 tane doluyorum. Aşağıya geliyorum. Bakın bir tanesini yine atlayıp ikincisinden ve üçüncüsünden çıkartıyorum. Ve buraya 1, 2, 3. Üçlü trabzanımı yapıyorum. İlkinde fark ettiyseniz zincirle yükseldik. İkincisinde ve diğerlerinde bu şekilde üçlü trabzanlarla yükseleceğiz. Daha sonra üzerine alıyorum ve içini doldurmaya başlıyorum. Tam 6 defa yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.'ye geldiğimizde yine üzerine alıyoruz ve bakın şu aynı yerden giriş çıkış yapıp buradan ilmeği çekiyoruz. Ve buraya yine bir tane şöyle hemen içinden geçiriyorum. Daha sonra bağlıyorum ve yine yukarıdan birini atlayıp ikincisinden ve üçüncüsünden giriş yapıyorum. Kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Ve bir diğerine geçiyorum. 3 defa doladım. Alta gelinip tutunduktan sonra tekrar devam ediyorum. Evet arkadaşlarım, bakın bu şekilde devam ediyoruz. Daha sonra bunlar böyle kendine geliyor ve düzleşiyor. Güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunu buraya kadar tamamladıktan sonra ipimizi kesiyoruz. Kenar kısmına geldiğimizde daha sonra hangi renk iple yapıyorsak aynı ipi de kullanabilirsiniz ama her defasında tekrardan buradan başlamak daha kolay oluyor arkadaşlarım. Oradan buraya değil, direkt buradan o tarafa doğru geçiş yaparak devam ediyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde ilk başladığımız gibi buradan giriş yaptım bu şekilde ve bir tane şu şekilde tutunduktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yukarıya geliyorum yine aynı yerlerden. Bakın şöyle birinciden ve ikinciden giriş yaptım. Kaydırarak bağladım. Daha sonra yine içine 6 tane dolduruyoruz. Altı taneden sonra üzerine alıyorum. Bakın buradan aynı yerden hemen bir alttakinin aldığımız yerden giriş yapıp bu şekilde çekiyorum ve içerisinden geçiriyorum. Daha sonra da bu şekilde bağlıyorum. Ve yine yukarıya çıkıyorum. Birini atlayıp diğerinden 2 doluyorum. Aşağıya iniyorum. Yine bakın bu boş. Diğer aldığım yerden alıp buradan devam ediyoruz. Evet bakın böyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor burada olduğu gibi arkadaşlar.
Her sırayı farklı renklerle yapabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü lif ipinden tutun da arkadaşlarım patik iplerine varana kadar her türlü ipi kullanarak yapabileceğiniz güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Evde arta kalan iplerinizi de buralarda değerlendirebilirsiniz ara ara. Yani onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmaya, paylaşmaya çalıştım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.